Arduino Haber'den herkese selamlar. Ben Emre Konca. Bu videoda 3,5 inç Raspberry Pi dokunmatik ekranı ve lityum batarya kartını inceleyip kullanımlarını göstereceğim. Hemen başlıyoruz. Ürünlerin linki ve videoda ismi geçen diğer içerikler için açıklamalar kısmına bakmanızda fayda var dedikten sonra Raspberry Pi 3 ile devam edelim. Raspberry Pi tek kart bilgisayar konseptinde tasarlanmış mini bir bilgisayar. Raspberry Pi 2 ve 3 ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler açıklamalar kısmındaki linkten o videoya gidebilirler. raspberrypi.org sitesine girip işletim sistemini buluyoruz. En yaygın kullanılan işletim sistemi olan Raspbian'ı indiriyoruz. Şimdi bir microSD karta ihtiyacımız var. SD kartımızı bilgisayara taktıktan sonra Mac, Linux ve Windows versiyonları da olan Etcher ismindeki ücretsiz yazılım ile kurulum dosyalarını SD kartımıza aktarıyoruz ve SD kartımızı Raspberry Pi'ye takıyoruz. Klavye, fare ve HDMI kablosunu takıp bir de güç veriyoruz. Ben güç kaynağı olarak Sony telefonumun adaptörünü kullandım. Diğer adaptörler de işimizi görür. Sistemin açılması yaklaşık 30 saniye sürüyor. Wi-Fi şifresi, klavye seçimi gibi birkaç basit özelliği değiştirdikten sonra sıra 3,5 inç dokunmatik ekranda. Paketin içinden mini bir dokunmatik kalemi de çıkıyor. Ekranı biraz daha yakından tanıyalım. 480x320 çözünürlüğe sahip olan ekranımız resistif bir dokunmatiğe sahip. Yani sadece dokunmak değil, biraz da bastırmak gerekiyor. Multitouch özelliği de yok. Ama Raspberry Pi ile yavaş görüntü değişimi olan projelerde kullanmak için gayet ideal bir ekran. Konuya biraz daha açıklık getirmek için video izlemek için uygun olmadığını söylemekte fayda var. Ekranı Raspberry Pi'nin üstüne doğrudan takarak çalıştırıyoruz. Tabi gerekli driverları da kurmamız gerekiyor. Önce görev çubuğundaki bazı simgeleri kaldırıp kalanların da boyutunu düşürürsek küçük ekranımızda fazla yer kaplamazlar. Terminali açıp git clone komutu ile gerekli dosyaları indiriyoruz. CD ile dosyaların bulunduğu klasöre geçiyorum ve Electrov LCD35 dosyasını çalıştırarak sürücüleri kurma işlemini başlatıyorum. Y tuşuna basıp onaylıyoruz. Sistem tekrar açıldığında görüntü LCD ekranımızda başlıyor. Şimdi ekranımızı biraz test edelim. Gördüğünüz gibi yazı yazarken ya da sıradan işlem yaparken normal bir ekrandan farksız çalışıyor. Ancak video açtığımızda işler biraz değişiyor. Ekran SPI arayüzüyle çalıştığı için çok hızlı bir tepki süresi yok. Biraz önce de ifade ettiğim gibi video izlemek dışındaki ihtiyaçlar için ideal bir ekran diyebilirim. Eğer Raspberry Pi projeniz için ekrana ihtiyacınız varsa en uygun fiyatlı çözümlerden biri olarak bu ekranı kullanabilirsiniz. Eğer çok paranız varsa aynı ekranın HDMI'li olanları var. Onlardan birini alıp daha yüksek performans elde edebilirsiniz. Hatta çok akıcı bir şekilde videoda izleyebilirsiniz. Böyle bir ekranı kullandığımızda genellikle prizlere bağımlı olmaktan da kurtulmak isteriz. Bu noktada ise Raspberry Pi'ler için tasarlanmış ama 5 volt ile çalışan her şey için kullanabileceğimiz lityum batarya kartı yardımımıza yetişiyor. 3800 mAh gibi yüksek bir kapasiteye sahip olan lityum polimer pili sayesinde Raspberry Pi'yi 9 saate kadar çalıştırabiliyor. Tabi ekran bağladığımızda kullanım süresi de azalacaktır. Pili de doğrudan micro USB kablosuyla şarj edebiliyoruz. Ayrıca pili değiştirerek kapasite istenildiği gibi artırıp azaltılabilir. 4 tane yükseltici, 4 tane somun, 4 tane de vida kutunun içerisinden çıkıyor ve doğrudan Raspberry Pi'mize sabitlememize yarıyor. Kutu içinden bir de küçük micro USB kablosu çıksaydı süper olurdu. Şimdi ekrandan ve adaptörden kurtulmuş halde sistemimizi çalıştıralım. Şu an tek sorunumuz bu klavye ve fare. Onlardan da kurtulmanın yolları var. Birinci yöntem sanal klavye kullanmak. İkincisi ise şu boyutlarda
Hem klavye hem de fare olarak çalışan cihazlardan bağlamak. Tercih sizin. Powerbank olarak da kullanılabilecek 1.8 amper çıkışı olan bu kart çok hoşuma gitti. Bir sonraki videoda Raspberry Pi için gece görüş ve gündüz görüş kameralarını inceleyeceğim. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.